Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle İM Ediz Gürel'le GM Ervin Lami arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Peki bu oyunu neden paylaşıyorum? Çünkü Ediz Gürel'in oynadığı bu maç Türkiye'nin en genç büyük usta olduğu maç olduğu için artık bu ünvanını kazanmaya yani GM ünvanını kazanmaya hak kazandığı için bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel ya. Ediz'in ne zamandır zaten bu ünvanını kazanmasını ve zaten bu maçları da artık ya daha çok Ediz'in maçlarını da artık paylaşmayı da istiyordum zaten ve de bu maç zaten buna vesile oldu diyelim sevgili arkadaşlar. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, Ediz Gürel hakkında özellikle düşüncelerinizi ya da Ediz Gürel'in bu maçları hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek hemen analizimize başlayalım. Ediz E4 oynayarak başlıyor. Erwin Lamy de zaten siyahlarda. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, A6, fil C6, D C6. Kısa roktan sonra burada F6 oynanmak. Zaten bir sıkıntı yok. F6 oynayabilirsiniz. Tercih meselesi tabii ki. D4 oynandı Edis tarafından. E4, at D4'ten sonra C5 hamlesi oynandı. At E2, vezir D1, kale D1 hamlesinden sonra sadeleşmeler gerçekleşiyor. Gayet güzel. Aslında bizim için daha iyi. Çünkü bu maçta Ediz'in beraberlik alması bile ünvanı kazanmasına zaten vesile olacaktı. Yani hak kazanacaktı. Ama tabii ki de kazanmaya devam etmeliyiz. Yani kazanmak için hala bir şansımız var diyerek devam etmeliyiz. Peki Edize zaten böyle yapmaya çalışacak. Fil E6 oynandı Erwin Lamy tarafından. At C3, at E7 hamlesi Lamy tarafından oynandı ve bu bizim için bir hamle imkanı verdi. Bu hamle fil F4 hamlesi. Fil F4'ten sonra kale C8 hamlesi oynandı. Şimdi fil G3 çektik. Fil G3 çekmemizin sebebi tabii ki aslında H3 de oynayabilirdik ama fil G3 çekmemizin sebebi filimizi daha güvenli bir kareden şuraya ve şöyle bir şekilde bakacak şekilde tabii ki karelere bakacak şekilde yerleştirmekti. O yüzden Ediz'in oynadığı bu hamle bence mantıklı. Tabii H3'te oynanabilirdi tedbiren ama fil G3'ün de bir mahsuru yok diye düşünüyorum. Şimdi at C6 oynandı. At F4 ve fil F7 hamlesinden sonra dikkat edin burada Ediz'in üstünü 0.8 konumuna çıktı ve burada bilgisayarın verdiği en kuvvetli hamleyi Ediz bulmayı başarıyor. Ve buradaki hamle at Fd5 hamlesi. At Fd5'ten sonra at E5 oynandı. Burada F4 hamlesi geliyor. Şimdi F4 hamlesini aslında eleştirebiliriz ama konum gereği fazla da yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki amaç F4'ten sonra F5 sürebilmek, filimizin yolunu kapatmak değil. Peki bilgisayarın önerdiği hamle nedir burada? Fil E5 almamızı öneriyor bilgisayar. F E5'ten sonra sen burada oyununu oynamaya devam et diyor. Mesela at E3 oynayarak devam et diyor. C4, at CD5 olabilir tercihen tabii ki. Fil C5'ten sonra sen burada tekrardan at C4 aldığında üstün kalıyorsun diyor. Peki diyoruz biz de. Ama bunu tercih etmeyi uygun görmüyoruz. F4 oynuyoruz. F4'ün ben çok böyle bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki dediğim gibi amaç F5 sürmek. Ediz'in burada herhangi bir mantık hatası yaptığını düşünmüyorum. At C6 oynandıktan sonra F5 oynandı ve tekrar at E5'ten sonra şimdi fil E5, F E5 alındığında biz aslında yine aynı neredeyse konuma ulaşmış duruma geliyoruz. Peki burada şimdi bilgisayarın önerdiği hamle A4 hamlesi ya da at E3 hamlesi. Peki Ediz'de oynamayı tercih ediyor. Şah F2 hamlesini oynamayı tercih ediyor. Bence güvenli bir hamle. H5'ten sonra at E2 hamlesi geldi. Evet at E2 hamlesi biraz bilgisayarın hoşlanmadığı bir hamle olmuş. Peki burada tekrardan Ediz için ne önerebiliriz? A4 hamlesini önerebiliriz sevgili arkadaşlar. A4 hamlesinin verdiği avantaj B5 sürdüğünüzde buradaki siyah piyonların kuvvetli bağını bir şekilde zayıflatmaya çalışmak olmalı diye düşünüyorum.
Çünkü A4'ten sonra B5 sürmeniz pek mümkün olmuyor. Peki ne olur da C6 olur da şey olmaz mı diye baktığınızda aslında olur. Ama A4'te bunu bir şekilde engelleyen bir hamle diye düşünüyorum. Peki Ediz'in at E2 hamlesinden sonra rakibimiz Lamy, Erwin Lamy ne oynamış? C4 oynamış. Burada at G1 oynandı. Fil C5, at E3, G6, at F3, GF5, EF5'ten sonra kısa rok geldi. Şah E2, fil E8 ve kale D5 hamlesinden sonra fil E3, şah E3 hamlesi geldi. Peki burada artık rakibimiz ne oynayabilir diye düşündüğümüzde zaten piyonumuz boşta. Erwin Lamy de kale F5 oynadı. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir husus var. Burada acaba biz nasıl konumuzu devam ettirebiliriz? Şahınız, yani siyahın şahı biraz açıkta. Buna doğru bir saldırı yapmaya çalışmak için önce bir kalemizi bu taraflara doğru getirmemiz lazım. Peki Ediz'in önce amaçladığı şey nedir sizce diye düşündüğünüzde önce bir kale E5 almayı tercih ediyor. Piyon boşta çünkü herhangi bir sorun yok. Peki fil G6 oynadı rakibimiz ve burada şah D2 hamlesinden sonra kaleyi almayı tercih etmiyor rakibimiz. Tabii ki de bir imkan vardı. Kale C8'den sonra kale A E1 ve şah G7 hamlesi geliyor. Burası benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Burada çünkü kale E7 hamlesi gerçekten çok kuvvetli bir şekilde öneriliyor. Kale E7 oynarsanız kale 8 F7 oynanır ve burada baktığınızda şah C3 hamlesinden sonra beyazlar için gerçekten kuvvetli bir hamle önerisi yapılıyor. Ve de tabii ki varyant olarak güçlü varyantlar öneriliyor. Ama Ediz zannediyorum burada biraz oyunu sadeleştirmeyi tercih ediyor ve kale F5 hamlesi oynamayı tercih ediyor. Pekala olsun. Hiçbir şey kaybetmedik. Hala biz üstün durumdayız. Kale F5'ten sonra kale E7 oynandı. Kale F7, kale F7 ve fil F7'den sonra oyun gayet de sadeleşmiş durumda. At fil pozisyonlarına gelmiş olduk. C3, şah F6, şah E3, şah F6, özür dilerim şah F5, at D4, şah G4, at E2, fil D5 ve H3 hamlesinden sonra şah F5 hamlesi rakibimiz için tekrardan hatalı bir hamle ama maalesef ki Ediz'in kaçırdığı bir hamle oldu bu da. Burada at G3 hamlesini oynadı kendisi ve oyun maalesef ki tek hatayla beraberliğe sürüklenmiş oldu diyelim. Peki burada ne oynamalıydı? At F4 hamlesi çok kuvvetli bir hamle. Hem piyona saldırıyor, hem file saldırıyor, hem de piyonunuzu aslında koruyan bir hamle oluyor. Burada fil F7'den sonra şah F3 hamlesiyle beraber H4 sürseniz bile siz burada şah E3 ile çok üstün bir konuma sahip oluyordunuz ama 15 yaşındaki bir genç için yapılabilecek hatalar bunlar analiz edilir. Sonra tekrardan yolunuza devam edersiniz. Hiçbir sorun yok zaten. O yüzden kesinlikle muhteşem. Sıkıntı yok. Böyle devam. Şaka yapıyorum, evet. At G3 hamlesi maalesef kaçan bir hamle oldu. Bundan sonra zaten Erwin Lamy de kuvvetli bir oyuncu. Artık beraberliği kaçırmaz diye düşünüyorum. Burada ne oynandı? Şah G5 oynandı. At E4 hamlesinden sonra şah H4, şah F4 ve burada artık fil E4 oynandı. Peki şah E4'ten sonra şah G3, şah F5'ten sonra B5, şah G5, E4, A4, zaten BA4'ten sonra şah H5 vesaire vesaire. Buraları artık az çok biliyoruz. Tabii ki ama hala devam edeceğiz. Hala fırsatımız var. Buradaki piyonu verseniz bile şu piyonu aldığımda ben hala sürebiliyor muyum? Mesele bu. Tabii bunu da şimdi göreceğiz. A5 oynandı. Şah G5, C5, şah H5'ten sonra şah G2, şah H4, şah F3, şah G5, şah E4. Dikkat edin. Piyonu sürebiliriz. Burada herhangi bir sorun gözükmüyor ama tabi Erwin Lamy de kaçırmaz. Onun da fırsatı var. Şöyle gelip bu piyon alıp bunu sürebilir. Önce biz mi süreceğiz piyonumuzu? Vezire terfi mi ettireceğiz yani? Evet. H4, şah D3, H5, şah C2,
H6, Şah B2, H7, A3, H8 vezir, A2'den sonra dikkat edin. Veziri önce biz çıkardık ama maalesef burada artık rakibimiz de piyonu sürüp vezir artık yapabilecek duruma geldi. Vezir H2'den sonra Şah B1, Vezir G1, Şah B2 ve Vezir F2'den sonra artık burada rakibimiz Ediz Gürel'le beraberlikte anlaşmış ve bu maçla beraber Ediz Gürel 15 yaşında ve Türkiye'nin en genç büyük ustası ünvanını almayı başardı diyelim. Konuşamadım. Heyecandan, pardon. Biraz heyecanlıyım dediğim gibi. Ediz Gürel'in oyun tarzını çok seviyorum ve 15 yaşında olup da Türkiye'de en genç büyük ustası ünvanını almayı başardığı için de kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Kendisiyle tanışmayı çok isterim ama bakalım ileride nasipse görüşürüz ve buluşuruz diyelim. E, Bu maçı da böylece tamamlamış olalım sevgili arkadaşlar. Ediz Gürel'in tabii ki diğer büyük ustalarımızın yani Mustafa Yılmaz, Emrecan, Vahap Şanal, işte ne bileyim Cem Kaan, Deniz Özen gibi kişilerin de oyunlarını tabii ki de paylaşmak isterim. Bazı maçlar veriler olarak önümüze düşmüyor. O yüzden de bazı maçları bulmakta zorlandığım için analizini paylaşamıyorum. Yoksa maçları takip ediyorum. Sıkıntı yok. Diyeyim ve analizimizi tamamlamış olalım. Videoyu da burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Ediz Gürel'in maçları genelde öğretici oluyor ama tabi anlatan kişiye de bağlı olarak umarım öğretici bir maç sunabilmişimdir diyerek umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Ediz Gürel hakkındaki düşüncenizi ya da Ediz Gürel'in bu maçı hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.